Kicklet'in yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber Travis Scott'la Nike işbirliğinden doğan bir ürünü inceleyeceğiz. Bu arkadaşın ismi de Cactus Corporation Air Trainer One. Evet arkadaşlar, geçen videoda olduğu gibi bu videoda da sizle beraber önce bu arkadaşın bir kutusunu açacağız. Bu kutuyu açarken de size ben biraz Air Trainer 1'den bahsedeceğim. Daha sonrasında da Travis Scott kimdir, Cactus Jack nedir vesaire bunları konuşuyor olacağız. Önce gelin sizle şu kutuyu bir açalım. Yani kutuyla alakalı çok bahsedecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi klasik bir Nike kutusu arkadaşlar. Sadece üst kısmında bir Cactus Corporation. Bu Travis Scott'ın bir markası oluyor. Onun Type logosu bulunuyor. Kutuyu açtığımızda klasik bizi yine yağlı kağıtlar karşılıyor. Bu yağlı kağıtlarda da yine Cactus Corporation'ın brandingini görebiliyoruz. Bu yağlı kağıt silsilesini açtıktan sonra da işte asıl arkadaş gördüğünüz üzere Cactus Corp Air Trainer 1 bizi karşılıyor. Şöyle kutusundan çıkartalım. Bu kutuyla işimiz yok. Bunu gönderiyoruz. Evet, kutusundan çıkardık ayakkabıyı. Şöyle tekrardan bir gösterelim. Bu üstü açık halimiz. Bu da üstü kapalı halimiz. Şöyle bir bağcık da göndermişler ekstra. Ekstra çıkan şeyleri seviyoruz tabii ki de. Şimdi bu arkadaşın neden böyle bir tasarım diline sahip olduğunu konuşmadan önce ben size bir Air Trainer One'ın hikayesinden bahsedeyim. Air Trainer One arkadaşlar 1987 yılında Nike tarafından satışa sunulan bir silüet. Bu silüeti tasarlayan abimiz de Air Max'ten de tanıdığımız Tinker Hatfield abimiz. Kendisi bir gün spor salonuna gidiyor ve spor salonuna gelen diğer üyelere bakıyor. Ya bu adamların hepsi farklı spor dalları için yaptıkları farklı işte kardiyodur, ne bileyim koşudur, tenisleri vesaire bu tarz aktiviteler için ayrı ayrı ayakkabı getirdiklerini görüyor. Sonra diyor ki ya bu insanlar için acaba ben hibrit bir ayakkabı yapamaz mıyım, tasarlayamaz mıyım? Yani tenis oynayacak adam da işte hem tenis için bu ayakkabıyı giysin hem de atıyorum koşusu için bu ayakkabıyı giysin, basketbol için de bu ayakkabıyı giysin. Ortaya hibrit bir tane tasarım çıkartayım. Sonra gidiyor Nike'deki işte beraber çalıştığı arkadaşlarına bu fikri paylaşıyor. Arkadaşları bununla acayip dalga geçiyorlar. İşte öyle iş mi olur kardeşim, ne saçmalıyorsun, işte bir ayakkabı hem o işi yapacak hem o işi yapacak, sen rüya görüyorsun diyorlar. Bu iş olmaz diyorlar buna. Tabii Tinker Hatfield abimiz bu fikri arkadaşları buliledi diye bir kenara bırakmıyor. Arkasına dönemin CEO'sunu da alarak diyor ki ben bunun prototip tasarımını ortaya çıkartacağım. Siz ne derseniz deyin, ben bu fikre inanıyorum. En nihayetinde de 1987 yılında bu görmüş olduğunuz Air Trainer One'ı tasarlıyor ve Nike ile beraber de satışa sunuyorlar. Gelelim günümüze. 1987'de bu arkadaş tasarlandıktan sonra birçok kişinin ayağında tabii ki de paralandı. O kişilerden bir tanesi de Travis Scott olması gerekiyor ki yeni collaboration'ında da Nike ile beraber bu silüeti kullanma kararı almışlar. Peki Travis Scott kim? Yani bir mağarada yaşamıyorsanız Travis Scott'ı kesinlikle duymuşsunuzdur. Kendisi Houston, Texas doğumlu bir rapçi, müzisyen, kreatif, artık ne demek isterseniz. Özellikle oyun dünyasında takip edenler ve oradan öğrenmiş olanlar için de Fortnite'da konser veren abimiz oluyor. Bu abimiz özellikle 2017 ile 2022 yılları arasında çok fazla konuşuldu dünyada. İşte Billboard Top 100'e 4 tane şarkı sokmuş. İşte Latin Grammy kazanmış. Ondan sonracığıma zibilyar tane markayla, sadece Nike ile de değil, ürünler üretmiş, collaboration'lar yapmış. Gerçekten bu jenerasyonda etkisi çok yüksek olan isimlerden biri. Tabii bu videoda bizi ilgilendiren kısmı bu abimizin müzikal kariyeri değil, moda tarafındaki kariyeri. Orada da gerçekten çok dolu dolu bir kariyer görüyoruz. Hani bireysel olarak kreatif direktör bazında çalıştığı markalar yok. Yani biz işte bir Kanye West falan gibi görmüyoruz Travis Scott'ı kesinlikle. Ama gerçekten bu jenerasyon üzerinde çok fazla etkisi olan, işte streetwear olsun, ne bileyim sportswear olsun, high fashion olsun, birçok markayla çalışmış da
bir abimiz. Ama tabii hepsinin orijinine geri dönüp baktığımız zaman yine rahmetli Virgil Abloh'u görüyoruz arkadaşlar. Aslında onu moda markalarıyla buluşturan ve büyük isimlerle collaboration'lar yapmasını sağlayan en büyük adlardan biri belki de Virgil Abloh ve devamında da Kanye West. Zaten bu ikilinin yani günümüzde bu kadar etkili olan insanların arkasında çıkmadığı bir senaryo ben bu zamana kadar görmedim. Nereye elimize atsak ya Virgil Abloh çıkıyor ya Kanye West çıkıyor. Zaten Travis Scott da bunu her konserinde ya da işte röportajında dillendiriyor. İşte Kanye West olmasaydı Utopia olmazdı dedi mesela en son konserinde. Onu da konsere çıkarmıştı Circus Maximus'ta. Aynı şekilde Virgil Abloh için de kariyerinin çok önemli bir noktasında olduğunu her zaman söylemiştir. Virgil Abloh tabii nerede ortaya çıkıyor? Bu abimizin zamanında bir DJ kolektifi vardı. Orada da gerçekten çok önemli isimler var. İşte Jaunt markasının kurucusu var. Ondan sonra Heron Preston var. Heron markasının kurucusu vesaire. Bu DJ kolektifinin de aynı zamanda işte merchandise ürettiği bir giyim girişimi var. O da yanlış hatırlamıyorsam ismi Bean Trail gibi bir şey olması lazım. İşte bu La Flame Tour zamanlarında Travis Scott'la beraber diyorlar ki gel hani senin merchandise'ını vesaire biz üretelim diye. Orada işte uzun kollu falan bir sweatshirt üretiyorlar. Böyle ağaç desenlerinin falan olduğu. Devamında tabii Virgil Abloh Off-White markasının altında yine Travis Scott'ın merchlerini ürettiği collaboration'ları, işte aralarında işbirlikleri vesaire oluyor ve ölene kadar da bu şekilde devam ediyor. Tabii bu sadece Virgil Abloh'un markalarıyla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda işte Bape olsun, ne bileyim Evisu olsun, işte Fragment olsun ve en nihayetinde de Nike gibi çok büyük bir markayla olsun. Travis Scott bu collaboration'ların üstüne kata kata günümüze kadar geliyor. İşte görmüş olduğunuz bu arkadaş da o collaboration'lardan bir tanesinin ürünü. Şimdi bu silüeti açıkçası insanlar çok fazla tutmadı, beğenmediler. Belki Air Trainer One'dan kaynaklı olabilir. Belki de hani yani çok hype bir silüet günümüzde olmamasından kaynaklı olabilir bu. Ama ben açıkçası tasarım olarak gerçekten çok beğeniyorum bu arkadaşları. Hem materyallerini çok beğeniyorum. Yani burada bir nubuk diyebileceğimiz bir materyal var. İşte bir fileli bir tasarım var. Hem renk paletini çok beğeniyorum. Bence kesinlikle Travis Scott'ı ve onun markası olan Cactus Corporation'ın vizyonunu çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Bu vizyonda nedir diye söyleyecek olursak aslında ya bu Travis Scott'ın eski merch'lerinden beri gelen böyle bir işte trekking, kamp, ondan sonracığıma outdoor hani doğada dışarıda hayatta kalmaya yönelik böyle bir yaklaşımı var. Belki işte Houston, Texas'tan çıkmış olması da buna sebep olmuş olabilir. İşte bu yaklaşımı bazı insanlar çok seviyor, bazı insanlar hiç sevmiyor. Ya ben normalde de işte böyle çok multi tool şeyleri sevdiğim için işte yani size bu multi tool'dan neyi bahsedebilirim mesela yakın zamanda aldığım şu arkadaş mesela. Nedir bu arkadaş? Gördüğünüz üzere bundan da bahsedeceğim. Aslında bir SD kart holder'ı bu. Yanınızda böyle çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şimdi ben bu tarz oyuncaklı şeyleri sevdiğim için Travis Scott'ın da bu outdoor yaklaşımı tam olarak bundan bahsettiği için ben bu silüeti gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi bu yaklaşım ayakkabının neresinde var diye soracak olursanız mesela en basitinden arkadaşlar şurada bir tane pocket var. Bu kameradan göstermek daha iyi olacak galiba. Bu pocket'ı mesela açıyorsunuz. Ben şu an tam olarak açamadım. Neden? Buraya bir fermuarı sıkıştırdım. Heh. Şimdi gördüğünüz üzere bu pocket'ı açıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz buraya, şuradan da gösterelim. Bir şeyler koyabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz. Artık o şeyler nedir ben bilemem. İstediğinizi koyun işte. Ya da mesela bunun arka tarafında da yine ufak bir saklama kısmı var. Tabi buraya bir şey koymak çok mümkün olmaz. Neden? Burası topuk kısmına denk geliyor. Yani topuğunuzda böyle ne bileyim işte bir çakmakla falan vesaire bir şeyle gezmek istemezsiniz. Şu an fark ettim biraz zipperlar, fermuarlar zor açılıp kapanıyor. Ama bu biraz da küçük bir size olduğu için, küçük bir beden olduğu için de olabilir. Daha büyük bedenlerde yüzey alanı genişlediği için bunlar daha rahat hareket ediyor olur.
Yine bu outdoor camping, işte trekking vesaire bu yaklaşıma örnek olarak bu ayakkabının üst kısmında görmüş olduğunuz bir bez var arkadaşlar. Böyle de göstereyim. Bu bez ne işe yarıyor? Aslında işte bu bezi üstüne kapatarak şuradaki klipslerini bu yan tarafa tutturarak ne yapmış oluyorsunuz? Ayakkabınızı işte yağmur olur, çamur olur, bir şey olur, onlardan korumuş oluyorsunuz. Yani ben bu yaklaşımları seviyorum. Özellikle de pratikte çalışıyorsa, yani bunlar süs için konulmamış şeylerse daha çok seviyorum. Kıyafet tarafında yaptığı ürünlerde bunu biraz görebiliyoruz. İşte Gore-Tex ceketler var, ne bileyim işte fazla gözleri olan sweatshirtler vesaire var. Umuyorum ayakkabı tarafında da belki akronim gibi hızlı giyilip çıkartılabilen ayakkabı teknolojilerinin kullanıldığı ürünlerde umuyorum gelecekte Travis Scott'la Nike işbirliklerinde görebiliriz. Evet, Kicklet'in bir bölümünden sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle beraber Air Trainer One'ın hikayesinden bahsettik. 3 aşağı 5 yukarı Travis Scott'tan konuştuk. Ve en nihayetinde de bu görmüş olduğunuz Travis Scott'la Nike işbirliğinden Cactus Corporation Air Trainer One'ları incelemiş, göz atmış olduk. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, istemiyorsanız çok da önemli değil çünkü ben yapmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın, yorum yapın, paylaşın, bir şeyler. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.